Efendim selamlar. Düşmüşler salonuna hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yeni bir konsept ile birlikteyiz. Klasikler diyoruz. Bundan sonra ara ara şöyle dünya klasiklerinden seçtiğimiz kimi kitaplarla bir araya gelelim istedim. Aslında ben istemedim. Sizler istediniz. Yani istek geldi. Hani klasikleri konuşmayacak mısın diye. Şimdi tabii dünya klasiklerini seviyoruz, okuyoruz, konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Ben de hani bir edebiyat kitap kanalı açtım diye hemen klasikleri konuşalım istememiştim. Fakat dediğim gibi istek geldi. Yani özellikle eş dost bir araya geldiğimizde dışarıda hani sohbet sırasında işte şu kitabı konuşmayacak mısın, şu yazarı konuşmayacak mısın şeklinde sorular geliyor. Ve bunlar da genelde dünya klasikleri üzerine oluyor. Ben de dedim ki hadi bir deneyelim madem. Bu sebeple dediğim gibi ara sıra dünya klasikleriyle bir araya geliriz diye düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Klasikler üzerine tabii önce şunu söylemek istiyorum. Klasikleri seviyoruz, okuyoruz dedik. Fakat hani klasikleri ne zaman, nasıl okumalıyızla ilgili benim görüşlerim biraz farklı. Şimdi genel olarak tabii kitap merakları çok erken yaşlarda tik atma amacıyla klasikleri şöyle bir sıralıyorlar. Ben bunun pek sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Hani başta Rus klasikleri olmak üzere bu klasik kategorideki kitapların belli bir hayat yükünü sırtladıktan sonra okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kitaplar bize belli bir hayat yükünü sunuyorlar. Hani kendimiz önceki bir hayatı, dünyayı tanımalıyız. O kitapların yazıldığı dünyaları tanımalıyız. İşte o çok genç yaşlardaki tecrübesizlik, birikimsizlik bu kitapları yanlış yorumlamamıza ya da özümsememize sebep olabilir diye düşünüyorum. Tabi buradan şu anlam çıkmasın. Efendim okumayın klasikleri erken yaşlarda demiyorum. Elbette okuyun fakat daha sonra bir daha okuyun. Hani kendimden bir örnek vermek gerekirse ben çeşitli dönemlerde klasikleri bir tazelerim ve her tazelememde aslında tekrar değil ilk kez okuduğumu fark ederim. Efendim kaçırmışım, unutmuşum, anlamamışım, yanlış yorumlamışım ya da hiç yorumlamamışım. O yüzden de sizlere de tavsiyem efendim hani gençlik çağlarınızda okuduğunuz klasikleri dönem dönem tekrar bir tazeleyin. Sizler de benim gibi aslında tekrar değil ilk kez okuduğunuzu fark edeceksiniz. Onun dışında tabii şunu da konuşalım. Birçoğumuz klasikleri hiç okumadık. Efendim işte Savaş ve Barış, Karamazov kardeşler, Sefiller hepsini okudunuz değil mi? Efendim bu ayıp bir şey değil. Bu ikinci sınıf insan olmak demek değil. Bunda aşağılanacak bir durum ya da işte geç kalmış olmak gibi bir durum yok. Efendim sen ilk kez mi okuyorsun Suç ve Ceza'yı? Evet ilk kez okuyorsunuz. Sıkılmayın, üzülmeyin. Hatta dediğim gibi aslında belli bir hayat yükünü sırtladıktan sonra bu kitapları okumak çok daha sağlıklı. Ve bugünkü konuğumuz ise efendim Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi. Tabii ben bu kitabı bu video için tekrar satın almak durumunda kaldım. Efendim şöyle bir yerden sonra evde kitaplar için yer kalmayınca dönem dönem kitapları çeşitli yerlere gönderiyorum. İşte okullara, ihtiyacı olanlara bağışlıyorum. Başta da tabii klasikleri gönderdim çünkü bir e-kitap teknolojisi de gelince bir yandan bu klasik kategorisindeki kitapların birçoğu orada var diye düşünerek efendim yollamıştım zamanında. Tabii o zamanlar böyle bir YouTube kanalı açarız, kitapları konuşuruz gibi bir planım da yoktu. Bu sebeple şimdi anladığım kadarıyla bu kitapları tekrar sizlere sunum yapabilmek için satın almak durumunda kalacağım. Bunu da 200 liraya almışım efendim. Yani videonun izlenme sayısına bölersek buradan sanırım yanlış hesaplamıyorsam kişi başı bana olan borcunuzu çıkarmış oluruz. Tabii şimdi gelecekten bu videoyu izleyip de şu anda kendi kendisine bak o zamanlar 200 liraymış sohbeti yapan dostlara da geçmişten selamlarımızı iletelim. Efendim tabii bu saçma sapan gereksiz şakalarımız bir yana Charles Dickens oldukça önemli bir isim. Yani İngiltere tarihinde çok önemli bir isim, edebiyat tarihinde çok önemli bir isim. Victoria çağının önde gelen isimlerinden birisi. Dilerseniz şöyle kısaca bir biyografisine bakalım. 1812-1870 yılları arasında yaşıyor. Aslında görece maddi durumu iyi bir ailede dünyaya geliyor. Fakat babası maddi açıdan borçları yüzünden efendim hapse girince aile ciddi bir çöküş yaşıyor. Ve Charles Dickens da çok erken yaşlarda çocuk işçi olarak hayata atılmak durumunda kalıyor. Bir boya atölyesinde çocuk işçi olarak hayata atılıyor. Bir süre sonra tabii babası kendisine kalan bir miras sayesinde borçlarını kapatıp hapisten çıkıyor ve Charles Dickens de hemen babasına okumak istediğini söylüyor. Babası kabul etse de annesi kabul etmiyor. İlginçtir. Annesi onun çocuk işçi olarak devam etmesini istiyor ve bu sebeple de annesini hiçbir zaman affetmiyor. Hatta işte annesine olan bir öfkesini dile getirdiği meşhur bir söylem vardır. Hani İngilizcesi çok meşhurdur. İşte Türkçe'ye çevirirsek işte asla unutmam, asla unutmuyorum, asla unutmayacağım gibi bir anlama geliyor. Hani dediğim gibi bunun İngilizce söylemi İngiltere'de oldukça meşhurdur. Fakat
bir şekilde okula yazdırılıyor. Babası onu bir okula yazdırıyor ancak okulda hem akran zorbalığı hem hocalarıyla, öğretmenleriyle geçinememesi derken ve bir de üstüne babası tekrar bir borçlar sebebiyle ekonomik kriz yaşıyor ve okuldan ayrılmak zorunda kalıyor Charles Dickens. Yine iş hayatına dönüyor. Birçok işte çalıştıktan sonra bir gazetede işe başlıyor ve gazetecilik yaparken bir yandan da artık yavaş yavaş yazılar kaleme almaya başlıyor ve çok genç yaşlarda ve çok hızlı bir şekilde yazarlık dünyasına, yani edebiyat dünyasına oldukça popüler bir isim oluyor. Efendim oldukça popüler derken kelime anlamıyla bir popstar oluyor Charles Dickens. Kendisi sadece bir yazar da değil, aynı zamanda bir tiyatrocu. Şöyle çocukluğundan beri aslında bir tiyatro oyuncusu olmak istiyor ve yazarlık döneminde de tiyatro oyunları yazıyor, bu oyunları sahneliyor. Hatta kimi zaman da oyunculuk yapıyor. Sadece tiyatro oyunlarında oyunculuk yapmıyor. Kendi gösterilerini düzenliyor. Şöyle Charles Dickens sahneye çıkıyor ve insanlara kitaplarından bölümler okuyor. Kitaplar üzerine insanlarla sohbet ediyor ve bu gösteriler o dönem oldukça popüler oluyor. Yani dışarıda gerçekten izdiham yaşanıyor. İnsanlar içeri girmek için, Charles Dickens'ı dinlemek için birbirlerini eziyorlar. Ve sadece İngiltere'de değil, hani Avrupa'da, Amerika'da oldukça turnelere çıkıyor ve popüler bir isim oluyor. Amerika'da oldukça ünlü bir isim oluyor efendim. Her Amerika'ya gittiğinde yani gerçekten kitleler sokakta yürürken peşinden koşturuyorlar. Beyaz Saray'a davet ediliyor. Adına şölenler, balolar düzenleniyor. Fakat her ne kadar Charles Dickens bir popstar olsa da kendisi aynı zamanda bir tırnak içinde halk adamı, yaşamını, kariyerini, kalemini yoksulların yaşamına adıyor. Yani yoksulların hayatının düzelmesi adına, yoksulların mücadelesi üzerine kafa yoruyor, çalışıyor, yazıyor. Hani bugünden baktığımızda aslında kendisine ılımlı bir solcu diyebiliriz. Elbette radikal, keskin, devrimci bir sosyalist duruşu yoktu. Gerçi bu kavramlar hani o dönem yeni yeni oturuyor. Fakat en azından yapılacak reformlarla toplumsal düzende bir eşitlik ya da bir vicdan hesabı yapılmasını isteyen birisi. O çocuk işçiliği döneminden itibaren hiçbir zaman tabii yoksullarla irtibatını koparmıyor. Hatta o en popstar olduğu dönemlerde dahi geceleri sokağa çıkıp yoksulların mahallelerinde gezindiği biliniyor. Ve her zaman da tabii o temas onun kitaplarına, kalemine, kurgusuna, karakterlerine yansıyor. Efendim Sherlock Holmes videosunda Victoria çağını konuşmuştuk. Bilmek gerekiyor bu çağı. Hani o dönem işte siyasette yaşanan eylemler, fikirler ya da işte bilim ve teknolojideki gelişmeler, keşifler, icatlar, edebiyat, sanat, felsefe biraz bugünlerin oluşmasında önemli bir miras oluşturmuştur. Fakat o miras elbette yoksulların, işçilerin sırtında yükseliyor bir yandan. İşte Charles Dickens kitaplarında o yoksulları, işçileri anlatıyor bizlere. Onların dertlerini, onların mücadelelerini, onların hayatlarını okuyoruz kitaplarında. Fakat bu anlatımı kendine has bir yetenekle yapıyor. Efendim Dickens'ın kaleminin iki önemli özelliği vardır. Birincisi 7'den 77'ye herkesin onu sevmesi, okuması. Yani gençler de kitaplarından oldukça keyif alıyorlar, okuyorlar, anlıyorlar. Yetişkin insanlar da oldukça kitaplarından keyif alıyorlar. Ya da şöyle söyleyelim, hani tırnak içinde yüksek edebiyat cenahı da ya da yine tırnak içinde ucuz edebiyat okurları da Charles Dickens'ın kitaplarını seviyorlar, kendisine saygı duyuyorlar. İkinci özelliği ise efendim Dickens hem çok üretken, çok çalışkan bir yazar hem de işin matematiğini, formülünü çok iyi çözmüş birisi. Kendi döneminde meşhur bir söylem vardır hani kitap yazma biçimiyle ilgili: ağlat, güldür ve beklet. İşte Dickens efendim bu formülü çok iyi uyguluyor. Yani evet, yoksulların hayatını anlatıyor, onların mücadelelerini bize sunuyor fakat bunu sıkmadan, boğmadan sunuyor. Hatta çoğu defasında hiciv, güldürü unsurları kullanıyor. Onun dışında dönemin tabii duygu kalemine de uygun düşecek biçimde o duygusal yapıyı biraz tabii yer yer melodrama da kaçacak şekilde hani işini bilir bir tarzla, stille bizlere sunuyor ve kurgudaki örgüyü çok iyi örüyor. Yani oradan alıyor, oraya bağlıyor, oradan oraya getiriyor derken çok güzel bir şekilde, çok şık bir şekilde bizlerle kitaplarında vedalaşıyor. Tabii bir kurgu yazarı olduğunu da hiçbir zaman unutmuyor. Yani yoksulların hayatını ya da Victoria çağını bizlere sunuyor dedik fakat bunu hiçbir zaman işte öyle bir belgesel dille ya da efendim keskin bir toplumsal gerçekçi kalemle yapmıyor. İşte o bazen tiyatro diline de kaçacak şekilde abartılı karakterlerle ya da olağan dışı rastlantıların çarpışmalarıyla ya da işte dediğim gibi o melodramik bir atmosferle yapıyor. Kısacası efendim hani gerçeği bir fantazyayla buluşturuyor. Ve elbette efendim unutulmaz karakterler. Charles Dickens'ın en büyülü güçlerinden birisi edebiyat tarihine unutulmaz karakterler bırakmıştır. Hatta bu karakterler aslında onu döneminin gelip geçici yazarlarından değil de işte klasikler arasına sokmuştur.
birçok önemli karakter bırakmıştır. Sadece ana karakterler de değil, yan karakterleri de çok önemlidir. Onların iç dünyaları, diyalogları, işte eylemleri, söylemleri okuyucuya tutunur, okuyucuyu bırakmaz. Hatta edebiyat tarihinde de aslında biliyorsunuz Dickensyen karakter ya da Dickensyen anlatı diye bir tabir, bir kalıp da vardır. Efendim şimdi geçelim isterseniz temsilci kitabımız İki Şehrin Hikayesini. Bu benim aslında bu kitabı şu yüzden seçtim. Bu benim ilk okuduğum Charles Dickens kitabı ve uzun bir sürede ilk ve tek okuduğum kitabıydı. Gençlik zamanları tabii bu kitabı okudum fakat ardından diğer kitaplara dönüş yapmak biraz uzun sürdü. Hani elbette Charles Dickens kimdir, hayatı, işte efendim edebiyat tarihindeki önemini biliyordum. Bununla ilgili bir bilgi birikimim vardı. Fakat kitaplarına çok uzun süre sonra bu kitap dışındaki kitaplarına dönüş yaptım. Hatta son 6-7 yıldır Charles Dickens kitaplarını okuyorum. Bu kitapta kendisinin tarihi kurgularından yazıldığı dönemi yaklaşık 70 yıl öncesinde geçiyor. 1859 yılında yazılmış bu kitap fakat Fransız devrimi dönemlerinde geçiyor. Şimdi o az önce konuştuğumuz Dickens öğelerin hepsi bu kitap içinde geçerli. Fakat onun dışında bu kitabın temeli ikilik, ikiliğin doğası, döngüsü, ilişkisi, hani isminden başlayarak ve hatta daha ilk paragrafından ki biliyorsunuz edebiyat tarihinde en iyi girişlerinden biri kabul edilir. Hatta birçok kişi tarafından edebiyat tarihinin direkt en iyi girişidir. Bu kitap bize o ikiliğin doğasını, döngüsünü anlatıyor. Londra, Paris, yoksul, zengin, aşk, nefret, fedakarlık, bencillik, yaşam, ölüm. Kitap bir baba kız ilişkisiyle başlayıp ardından bir aşk hikayesine geçiyor ve sonunda da büyük bir fedakarlıkla birlikte bizimle vedalaşıyor. Çok özetle şöyle bir kısaca hikayeye bakacak olursak kitapta Doktor Manet isimli bir karakterimiz var. Kendisi Fransız devriminin çok öncesinde haksız yere zindana atılıyor ve uzun bir sürede hapis kalıyor. Ve bu sırada daha bebek olan kızı da Fransa'dan uzakta Londra'da babasını öldü bilerek büyüyor. İşte hikaye tam burada başlıyor. Bir dost aracılığıyla diyelim baba ve kızımız yıllar sonra buluşuyorlar, birbirlerine kavuşuyorlar. Ve bu sırada başka bir karakter hikayeye dahil oluyor. Fransa'da aslında aristokrat kökenli bir gencimiz bütün o soylu ünvanlarını terk edip Londra'ya yerleşmiştir ve başına bir bela açtığı için de mahkemelik olmuştur. İşte duruşmada da kendisini savunan bir avukat ve onun yardımcısı vardır. Hani işte az önce dedik ya Dickens öğeleri diye işte bir olağan dışı rastlantılar sonucu diyelim ki kitabın başında da aslında hani baba kızın buluşmasında da vardır o olağan dışı rastlantılar. Neyse bir takım olağan dışı rastlantılar sonucunda bu bahsettiğim tüm karakterler bir araya gelirler. Ardından kızımız ve babası ve işte bu Fransız aristokrat kökenli gencimiz arasında bir yakınlaşma başlar ve ardından da iki gencimiz birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Ve Fransa'da devrim patlak verir ve bu Fransız gencimiz de bir takım sebeplerle ülkesine dönmek zorunda kalır. Fakat ülkesine dönünce aristokrat kökenli olması sebebiyle devrimciler tarafından yakalanır ve hapse atılır. Ardından da idamla yargılanmaya başlar. Kızcağızımız işte babası ve eş dost hep beraber apar topar Fransa'ya giderler işte oğlanı kurtarmak için. Fakat işler bir türlü istedikleri gibi gitmez ve ardından bir mucize olur. Edebiyat tarihinin en bilinir, en duygusal fedakarlıklarından birisi gerçekleştirilir ve kitabımız yarı hüzünlü, yarı bir mutlu sonla bizimle vedalaşır. Tabii bu merkezdeki öykü yani ana öykümüz bu bunu okuyoruz. Fakat bu öykünün çevresinde biz aynı zamanda o dönemin Londra'sını fakat özellikle de o Fransız devriminin öncesi ve sonrası Paris'ini, o dönem yaşananları, o dönemin toplumunu okuyoruz. Dickens bu bölümlerde harika bir ustalık gerçekleştiriyor. İşte o devrim öncesi Fransa'yı, o aristokratlar altında ezilen halkı, o dönemin yoksulluğunu, açlığını bizlere müthiş betimliyor. Kitapta meşhur bir 5. bölüm vardır. İşte bir şarap dükkanının önünde adeta bir film açılışı gibi açılır bölüm. Bir şarap fıçısı düşmüş, parçalanmış ve şarap sokağa akmıştır. İşte Dickens bunun üzerinden yoksulların, aç insanların o sokağa dökülmüş şaraba saldırışını ve ardından o dönem Paris'te var olan açlığı anlatır. Müthiş betimlemelerle bizi o döneme zımbalar adeta ve hatta bölümün sonunda o akan şarabın yolda olan devrimde akacak kanı sembolize etmesini de çok vurucu bir detayla okuyucuya sunar. Ve bu şekilde hikaye devam eder Tabii bir yerden sonra artık özdeşleşiriz o yoksul insanlarla, aç insanlarla ve tabii devrime giden o yolda da onların yanında oluruz, onlara hak veririz. Fakat devrimle birlikte kitabın duruşu birazcık değişir. Charles Dickens bu andan itibaren bir frene basar.
hani o dönen devranı böyle bir zalimlik döngüsü çerçevesinde ele alır ve bence biraz hani içi boşaltılmış bir intikam karnavalına çevirir devrimi ve biraz da aslında hani ya tamam sonuna kadar haklısınız ama bu şekilde haklıyken haksız duruma düştünüz gibi bir alık liberallik pozisyonuna geçer. Gerçekten de bu arada Dickens hani bu kitabında Fransız devrimini yüzeysel bir bakışla ele almakla ya da devrimi karikatürize etmekle de suçlanır. Devrim üzerine eksik ya da tartışmalı kaynaklardan faydalandığı düşünülüyor. Onun dışında tabii unutmamak lazım. Ne olursa olsun Dickens bir İngiliz efendim. Hani Britanya'nın o dönemki durumunu düşünürsek işte hem Avrupa'dan kopuk kendine özgün unsurları, efendim kendi siyasi yapısı, o monarşik siyasi yapısı. Tabii devrim zamanı Fransa ile İngiltere'nin direkt savaşmış olması, hani bunların toplamı Dickens'ın düşüncelerini etkilemiş olabilir. Tabii şu da var efendim, aslında Charles Dickens biraz bu kitabıyla kendi memleketinde üst sınıflara mesaj veriyor. Hani bakın bu toplumsal adaletsizliğe, bu eşitsizliğe bir çözüm bulmazsak işler buraya kadar gidecek diyor ve o yüzden de aslında biraz işte vahşi ya da hani brutal bir sertlikle Fransız devrimini ele alıyor. Kitapta tabii devrimin sembollerinden bir kadın karakterimiz vardır. Biraz kötü bir karakterdir. Madame Defarge kendisi halk önderlerinden birisidir devrimde ve oldukça öfkeli, intikam ateşiyle yanıp tutuşan, gözü dönmüş bir karakter olarak sunulur. Defarge aynı zamanda kitapta, Türkçesini bilmiyorum ama Fransız devrimi döneminde trikotöz denilen kadınlar vardır. O kadınların lideri konumunda. Efendim şöyle, devrim döneminde işte Jacobenlerin liderliği döneminde, özellikle o terör dönemi zamanlarında işte bu halk mahkemelerindeki duruşmaları ya da işte giyotinle idamları en önden izleyen ve izlerken de bir yandan örgülerini öğren kadınlar olduğu söylenir. Bu kadınlara işte trikotöz deniliyor. Defarge bu kadınların lideri konumunda ve kitapta da aynı zamanda işte o aristokrat gencimizin yakalanması, yargılanması, idamla yargılanmasında da başrolü oynuyor. Tabii Defarge ve Ecurisi bir yandan o devrimin örgü ören kadınlarını temsil ederken aslında bir yandan da hikayedeki rollerine uygun bir biçimde örgü örerek insanların kaderlerini biçen kader tanrıçaları, Moryaları ya da İskandinav mitolojisindeki Nornları sembolize ediyorlar. Kitaba dönecek olursak efendim, tabii ikişerin hikayesi öncelikle bir tefrika olarak yayımlanıyor. Yani Dickens'ın bağlı olduğu dergide öncelikle bir haftalık olarak bölüm bölüm yayımlanıyor. Ardından yine aylık olarak bir dergi biçiminde bölüm bölüm yayınlanıyor ve en sonunda da efendim kitap olarak 1859 yılında basılıyor. Aslında biraz da bu tefrika yöntemiyle hep beraber yazılmış oluyor kitaplar. Çünkü her bir bölüm sonrası kitleyi yokluyor. Efendim belki yeni fikirler aklına geliyor. Belki başka bir yola geçecekken farklı düşünceler üzerinden değiştiriyor, geliştiriyor, dönüştürüyor hikayeyi. Tabi biraz aslında dönemin dizileri gibi oluyor bu şekilde bölüm bölüm yayınlamak. Hatta ona göre de aslında yazma biçimini etkiliyor. Ona göre formülü uyguluyorsun. Ona göre bölümleri tasarlıyorsun. Bu insanın kalemini, dilini de etkilemiş oluyor. Tabii dizi demişken aslında sinema, televizyon kültürümüzde bugünkü hani kurgu mantığımız, kurgu matematiğimiz, senaryo mantığımız biraz 19. yüzyılın edebiyatına dayanıyor. Onların da tabii bir köken aldığı edebiyat var. Fakat hani modern anlatı aslında sinema, televizyonda dahi biraz 19. yüzyılı temel alıyor. Sinematografide bile böyle diyebiliriz. Yani onun hani kamera mantığı, kamera konumlandırması, kamera hareketi dahi kimi zaman aslında temel olarak yine bu 19. yüzyıl edebiyatına gidiyor diyebiliriz. Efendim kitap yazıldığı günden bu yana güncelliğini koruyan ve bence çok uzun bir sürede güncelliğini korumaya devam edecek olan o giriş paragrafıyla, yine o merkez öyküsünün sürükleyiciliği, gerilimiyle, ki Dickens çok güzel örüyor hikaye. Yani oradan alıyor, oraya bağlıyor ve en sonunda her şeyi toparlayıp bizimle vedalaşıyor. Ki o vedalaştığı kapanış metni de en az giriş metni kadar meşhurdur. Tabi o bireysel dramayı o toplumsal, politik, tarihi kavşağa montajlamasıyla klasik bir kitap. Tabi o Dickensyen öğeleri de yine bu kitapta görüyoruz. Yani o yer yer melodrama kaçan taraflar ya da efendim işte olağan dışı rastlantılar. Onun dışında ilginçtir. Tabi bu kitapta Dickens görece güldürü hiciv unsurlarını az kullanmıştır. Yani o anlamda en ciddi eserlerinden birisidir. Tabii elbette unutulmaz karakterler efendim başta Doktor Manet, Sidney Carton ve Madame Defarge olmak üzere umut, fedakarlık ve öfke. Bunun yanında tabii yan karakterler de yine çok güzel çizilmiştir. Edebiyat tarihinin en çok satmış kitaplarından birisidir. Hatta kategorisine göre birinci olduğu listeler de vardır. Fakat şöyle bir şey var. Azılı Dickens hayranları bu kitabı birinci sıraya koymazlar. Fakat ne olursa olsun tabii tartışılmaz.
klasik eserlerden birisidir. Yazıldığı günden bu yana efendim işte tiyatrodan radyoya, sinemadan televizyona birçok uyarlaması yapılmıştır. Hatta 21. yüzyılda da hasılat rekorları kıran, aslında çok farklı bir kitlesi, farklı bir okuru, izleyicisi, hayran dünyası olan bir karakter üzerinden de efendim bir uyarlaması yapılmıştır. Batman Kara Şövalye Yükseliyor filmi aslında bir iki şehrin hikayesi uyarlamasıdır. Efendim ben sıkı bir Batman hayranıyımdır. Yani küçüklüğümden beri işte Batman'in filmleriyle, oyuncaklarıyla, işte animasyonlarıyla büyüdüm. Hatta güzel de bir Batman çizgi roman koleksiyonum da vardır. Bugün masa süsü olarak aralarından bir tane temsilci seçtim. Şimdi hatta isterseniz ileride bunun üzerine bir video da hazırlayabiliriz. Hani Batman üzerine olabilir ya da çizgi roman dünyası üzerine, onların sineması üzerine bir video da yaparız. Şimdi tabii Kara Şövalye Yükseliyor öyle bir benzetme değil efendim, direkt bir uyarlamadır. Yani Christopher Nolan ve kardeşi senaryoda yardımcı olan ona Jonathan Nolan hikayeyi iki şehrin hikayesinin sosyopolitik yapısının üzerine kurmuşlardır. Ki zaten filmde de birçok noktada dolaylı yoldan ya da direkt olarak kitaba göndermeler vardır. Yine aslında hatta Nolan'ın da bu konuyla ilgili bir röportajının açıklaması vardır. Hani işte iki şehrin hikayesi üzerinden nasıl hikaye kurdukları ile ilgili. Dilerseniz onu da bir okuyalım. Efendim bu şekilde telefondan okuyorum. Bağışlayın beni lütfen. Jonah, yönetmenin kardeşi, bana senaryosunun ilk taslağını gösterdiğinde 400 sayfa uzunluğundaydı. Bir giriş niteliğinde, elbette okumuş olduğun iki şehrin hikayesini düşünmelisin dedi. Ben de kesinlikle dedim. Senaryoyu okudum ve birkaç şey beni biraz şaşırttı. Ve iki şehrin hikayesini hiç okumadığımı fark ettim. Ne konuşmuştuk efendim az önce? Ayıp bir şey değil. Aslında okuduğumu düşündüğüm şeylerden biriydi. Sonra aldım, okudum ve kesinlikle bayıldım. Ve bahsettiği şeyi de tamamen anladım. Senaryo taslağımı hazırladığımda her şey iki şehrin hikayesi hakkındaydı. Efendim yönetmenler tabii başta filmin çekildiği dönemki Wall Street'i işgal et eylemlerinin de esinlenilmesiyle, etkisiyle kitabın o sınıfsal çatışmasını filme yansıtmışlardır. Hatta Bane karakterinin de biliyorsunuz filmde o Wall Street borsasını işte temsil eden binayı bir işgal sahnesi de mevcuttur. Yine devrim mahkemeleri de tıpkı kitaptaki gibi ele alınmıştır ve yine tıpkı Dickens gibi aslında bu mahkemeler de biraz böyle işte karikatürize edilerek düzmece bir sunumla ele alınmıştır. Ancak tabii bu yine kitaptan da bir esinlenilme, kitaba da bir göndermedir diyebiliriz. Bu duruşma sahnelerinin de aslında kitaba direkt göndermelerden birisi de mevcuttur. Bane'in tıpkı kitaptaki Madame Defarge karakteri gibi duruşmaları bir kenardan elindeki halatı örgü gibi örerek izlemesi kitaba bir göndermedir. Yine filmdeki Stryver, Barsat gibi karakter isimleri de kitaptaki aynı isimli karakterlerden gelmektedir. Filmde tabii Dickensian öğeleri de görüyoruz. Başta yetimler üzerinden olmak üzere hani Bruce Wayne ve Robin'in yetim olmasından bağımsız özellikle filmin sonundaki o yetim çocuklar ve yine Bruce Wayne'in işte meşhur malikanesini efendim yetimlere bağışlaması da aslında Dickensian öğe olarak o yetimlere yer verilmesi açısından da yine kitapla ya da yazarla bizi buluşturmaktadır. Aslında Catwoman'da yine bir Dickens karakteri olarak görebiliriz. Hani o sınıfının şartlarıyla suça, düzenbaza ya da yan kesiciliğe ittirilmiş olan karakterlerden birisi olarak da bir Dickens karakteri olarak da Catwoman'ı bu filmde okuyabiliriz. Efendim bunun gibi birçok detay bizi iki şehrin hikayesiyle buluşturur. Fakat kitaba en büyük gönderme elbette filmin sonudur. Batman'in tıpkı Sidney Carton gibi büyük fedakarlığı ve bu sahneyle birlikte Bruce Wayne'in mezarı başında Başkomiser Gordon'ın elindeki kitaptan yani iki şehrin hikayesinden Carton'ın son cümlelerini okumasıyla filmin finali yapması. Tabi aslında biraz zorlarsak yine Bruce Wayne'in hani en azından kafa yapısı olarak o aristokrat kimliğini terk etmiş olması, hatta bunun yanında filmin sonunda direkt hani malını mülkünü işte yetimlere, uşağına bağışlamasını da kitaptaki tıpkı o soylu ünvanını işte aristokrat kimliğini terk etmiş olan Fransız gencimize de benzetebiliriz. Charles Dickens tabii Shakespeare'den sonra en büyük İngiliz yazar olarak kabul edilir. Kimileri için Shakespeare'den de büyük, direkt en büyük İngiliz yazar olarak kabul edilir. Biz bugün temsilci kitap olarak iki şehrin hikayesini seçtik fakat siz diğer kitaplarını da mutlaka okuyunuz. Müthiş kalemiyle, efendim unutulmaz karakterleriyle günümüzün kurgu biçimini, karakter yaratımını etkilemiştir. İşte Oliver Twist olsun, David Copperfield olsun, Büyük Umutlar olsun. Diğer kitaplarına da eğer okumadıysanız mutlaka bir göz atınız efendim, size tavsiyedir diyelim. Ve dilerseniz burada sonlandıralım, kapanış sohbetimize geçelim.
Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı hem aptallık. Hem inanç devriydi hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana. Sözün kısası şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, kimi yaygaracı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez. Sadece daha sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşeceğiz. Bay bay.